Merhaba, bugün size mozaik hırka anlatımı yapacağım. Sizin de merakla beklediğiniz bir modeldi. Mesajlarınızı alıyordum ama öncesinde başka örgüler olduğu için sıra anca mozaik hırkaya gelebildi. Bu yaptığım hırkada Alize Codon siyah rengini ve açık krem rengini kullanmıştım. Burada farklı bir renk yapmak istedim. Yine Alize Codon koyu kahverengi ve 67 numara mum ışığı rengini kullandım. Hırka için 26 tane kare motif, 8 tane de üçgen motif hazırlıyoruz. Ben şablon olarak hazırladım. Onu sizinle paylaşacağım. Ayrıyeten yaparken de parça yerleşimini, motif yerleşimini detaylı olarak göstereceğim. Beden genişliğini kenardan kenara ölçüyorduk. Bu sefer motiflerimizi böyle çeviriyoruz. Beden genişliğimizi bir köşeden diğer köşeye kadar ölçüyoruz. Sizinle paylaştığım yetişkin beden ölçü tablosuna göre bedeninizde ulaşmanız gereken genişlik 50 santim diyelim. O zaman buradan buraya 50 santim olması gerekiyor. Yani bir motifinizin buradan buraya ölçüsünün 25 santim olması gerekiyor. Kenardan kenara ölçmüyoruz, köşeden köşeye ölçüyoruz. Diğer videolarda da söylediğim gibi ipimizin inceliği kalınlığı bu noktada fark etmiyor. Benim kullandığım tığ numarası elinizde de olmayabilir. O da fark etmez. Siz yine 50 santimlik bir genişliğe ulaşmanız gerekiyor. Bir motifiniz köşeden köşeye 25 santim olacak. İpiniz kalın, tığınız büyük. O zaman siz benim gibi 9 sıra örmezsiniz. 9 sırada ulaşmazsınız buna. 7. sırada ulaşır, 7. sırada bitirirsiniz. Sadece sıra sayısı değişir ipimizin ve tığımızın değişikliğiyle. Tersinden düşünelim, ipiniz ince olabilir, tığınız ince olabilir. O zaman da siz 9 sıra değil 10 sıra örersiniz, 11 sıra örersiniz. İstediğiniz santime ulaşana kadar sıra sayısında örmeye devam edersiniz. Benim ördüğüm motifte bir köşeden bir köşeye ölçü 24 santim. Yani toplam buradan buraya ölçüm 48 santim. Buradaki hırkada da köşeden köşeye ölçüm 26 santim. Yani buradan buraya ölçüm 52 santim. Beden genişliği 52 santim. 36'dan 42 bedene kadar olabiliyor. Yine video içinde aklıma gelen tüm detayları anlatmaya çalışacağım. Bu mozaik hırkanın anlatımı bir bölümde sürse, 3 bölümde sürse en ince detayına kadar anlatmaya çalışacağım. Motif zaten örebileceğimiz en basit motif. Bohem hırkada ördüğüm şeklini de paylaşırım. İstediğiniz motifle çalışabilirsiniz bunu. İstediğiniz kare motifle çalışabilirsiniz. Önemli olan ölçülere uymak. Artık kare motifleri ve üçgen motifleri hazırlamaya başlayalım. Sonra da şablondaki yerleşim düzenine göre motiflerimizi yerleştirelim ve onu hırka haline getirelim. Ben Söğüt hırkada, Afrika menekşesi hırkada anlattığım gibi kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Siz ona gücünüz yetmiyorsa, bazen bende de var mesela boyun fıtığı, çok zorlanıyorum sağ elimi kullanmakta bazen. Öyle zorlanıyorsanız, çok ileri boyuttaysa, yapamıyorsanız iğne iplik yardımıyla dikebilirsiniz. İğne iplik yardımıyla karşılıklı trabzanların iç kanatlarını alarak ya da tüm tepelerini alarak dikebilirsiniz. İstediğiniz yöntemle birleştirebilirsiniz motifleri. Öncelikle kare motif anlatımıyla başlayacağım. Buradaki koyu kahverengi görünmeyeceği için ben başka renklerle size anlatımını yapacağım. Sonra bu motiflerle birleştirmemizi yapacağız yine. 2.75 milim tığ kullanıyorum. Siz elinizdeki iplerle ve tığlarla örebilirsiniz. Anlattığım gibi sadece sıra sayısında değişiklik olacak. Elinizdeki ipleri bu örgüde değerlendirebilirsiniz. Ben yeni başlayanlar rahatlıkla öğrenebilsin, dönüp dönüp başa sarıp izlemesinler diye ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş anlatıyorum ve tek tek anlatıyorum. Anlatımım yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. 9 sıradan oluşan bir motif. İlk sıramızda sihirli halka ile başlıyoruz. Görünebilmesi için açık bir renk kullanacağım. Ben parmağı dolamadan örüyorum. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz ipi. İki parmağınıza tutuyorsunuz. Sonrasında siz ördükçe arkadan ip gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız öyle örebilirsiniz. Sihirli halka için ipi tuttum ve döndürdüm, bir halka yaptım. İpi tuttum, döndürdüm ve halka yaptım. Farklı teknikleri var. Ben küçükken böyle öğrendiğim için böyle devam ediyorum.
İpi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. Halkanın içine tığla girdim, ipi aldım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir de bir trabzan kabul ediyoruz. Tığın başını doladım. Halkanın içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Başta çektiğimiz 3 zincirde bir trabzan kabul etmiştik. Onunla beraber 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptık halkanın içine. Motif baştan sona ikili trabzanlardan oluşuyor. Ben size nasıl yapıldığını gösterdim. Baştan sona ikili trabzanlar kullanarak motifimizi örüyoruz. Zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkanın içine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkanın içine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve halkanın içine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Motifimiz kare bir motif. İlk sırada 4 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 4 tane ikili trabzan. 4 tane dörtlü grup yapıyoruz. Yani kareye ulaşmak için 4 tane dörtlü grup yapıyoruz. Sıra sonunda ipimi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Sıra sonunda tığın başına doladım. En başta çektiğim 3 zincir vardı. 3. zincirin içine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Hepsini tekte çektim. Sıra sonunda tekli trabzanla bitirmiş oldum. Buradaki 2 zinciri buradaki tekli trabzanla oluşturmuş oldum. Sıra sonunda ipimi genişlettim. Motifi içinden geçirdim ve burada sıkılayarak ipimi yeteri kadar kesiyorum. Sonra bu ipleri temizleyeceğiz. İlk sıramız böylece bitmiş oldu. İlk sırayı ördük. İkinci, üçüncü ve dördüncü sırayı diğer iple devam edeceğiz. Burada beyazla başlamıştık. Normalde ben burada koyu kahverengiyle başladım. 3 sırada mum ışığı rengiyle ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Motifteki mantık aşağıdaki trabzanların üzerine trabzan yapmak, köşeye de 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapmak. Yani her sırada 4 tane trabzan artırmak bir kenarda. 4 tane trabzan artıyor. Burada 4 taneydi. Burada 8 tane olacak. Burada 12 tane olacak. Trabzan üzerine trabzan, köşelere 2 tane trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci sırayı bitirdik. İkinci sıraya geçiyoruz. Başka renk bir ipimi aldım. İkinci sıra için ilmek yaparak başlıyoruz. Sihirli halka yapar gibi ipimi döndürdüm. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığla girdim. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi sıkılıyorum. Tığın başına doladım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben genelde nerede bittiysem en son ipimi nerede kestiysem onun bir öncesine başlıyorum. Köşeden girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Bu ilmek yaptığımız ipi de araya alıyorum gizleyebilmek için. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Aynı köşeye bir tane daha ikili trabzan yaptım. Köşeye 2 tane ikili trabzan yaparak başladık. Tığın başına doladım. Sırasıyla aşağıdaki 4 tane ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. 1, ipi de arkada yürütüyorum. 2, 3 ve 4.
Aşağıdaki 4 tane ikili trabzan üzerine ikili trabzan yaptım. Köşeye geldim. Tığın başına doladım. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Aynı köşeye 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zaten ne yapacaktık? Bütün motif boyunca trabzan üzerine, aşağıdaki trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada başlarken sadece 2 tane ikili trabzanla başladık köşede. Burada sıra sonunda orayı tamamlayacağız. Köşeyi yaptıktan sonra aşağıdaki trabzanların üzerine trabzan örüyorum. Yani 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanı yaptım. Köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kare motifin her bir kenarı eş, her bir kenarı aynı. Burayı ördüyseniz burayı da aynı şekilde örüyorsunuz. Yani buraya bakarak bu tarafların hepsini örebilirsiniz. Şimdi burada yaptığım gibi devam ediyorum. Köşeyi yaptım. Aşağıdaki trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Köşelerde 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine aşağıdaki 4 tane trabzanın üzerine sırasıyla trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yaparak geldim. Köşede artık sıra sonunda bu köşeyi tamamlıyorum. Köşeye 2 tane ikili trabzan yaptım. Köşelerde 2 tane zincirim var. Sıra sonunda yine tek trabzanla bitiriyorum aşağıdaki gibi. Birinci sıradaki gibi tekli trabzanla bitiriyorum. Tığın başına doladım. Birinci ikili trabzanın tepesine geldim. Üçünü birlikte alıyorum. Tekli trabzanla bitiriyorum. İkinci sırayı da böylece bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Aynı renkle devam edeceğiz. 3 sıra aynı renkle devam ediyoruz. 3 tane zincir çektim. Bunda bir trabzan kabul ediyorum. Buradaki köşe boşluğuna geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yani bu köşeye yapmam gereken 2 tane ikili trabzanı yapmış oldum. Yine sıra sonunda burayı tamamlayacağız. Köşeleri yapıyoruz. Trabzan üzerine trabzan yapıyoruz. Aşağıda 8 tane trabzanım var. 8 tane trabzan üzerine her birine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan olarak devam ettim. Motif ikili trabzanlardan oluştuğu için baştan sona ikili demiyorum, sürekli diğer sayılarla karışmasın, sadece trabzan olarak devam edeceğim. Siz oradan ikili trabzan olduğunu zaten biliyorsunuz. Baştan sona ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Köşeye geldim. Köşelerde 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdaki 8 tane trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve
Aynı köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi kendini tekrar eden bir model. Aşağı sırada ne yapıyorsak üstte de aynısını yapıyoruz. Trabzan üzerine trabzan yapıyoruz. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zaten bir sıra daha anlatacağım. Model kendini tekrar ettiği için diğer sıraları anlatmayacağım. 9 sıra olana kadar örüyoruz. Siz bedeninize göre kaç santim örmeniz gerekiyorsa, buradan buraya kaç santim olması gerekiyorsa, mesela yine beden ölçü tablosunda var. Bedeninizin genişliği 61 santim. O zaman buradan buraya bir motifinizin ölçüsünün 30,5 santim olması gerekiyor. Siz buradan buraya ölçeceksiniz. Mesela 9 sıra ördünüz. Benimki gibi 24 santim oldu. Demek ki devam etmeniz gerekiyor. Renk değişiklikleri de yapabilirsiniz. Tek renkte örebilirsiniz bu hırkayı. İstediğiniz gibi örebilirsiniz. 30,5 santime gelene kadar o sıra sayısı kadar artırıyorsunuz. Fark eden hiçbir şey yok. Burada trabzan üzerine trabzan yapıyorsunuz. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Hırkayla işimiz daha çok. O yüzden motif tekrarlarıyla size aynı şeyleri anlatarak sıkmak istemiyorum. Bir kenarda yaptığımız gibi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Köşelere 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan, trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyoruz. Bu sırada her bir kenardaki trabzan sayısı 12 tane. Aşağıda 8 taneydi. Burada 12 tane. Her sırada 4'er 4'er artacak. Sıra sonuna geldim. Burada sıra sonunda köşeyi tamamlıyoruz. Öncelikle köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda tekli trabzanla bitiriyorum. Tığın başına doladım. Burada 3 zincirle başlamıştık. 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek sıra sonunda sıramı bitiriyorum artık. Bir üst sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir de benim bir trabzanım. Tığın başına doladım. Aynı yere, aynı köşeye bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yine sırasıyla aşağıdaki trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramızda da bir kenardaki trabzan sayımız 16 tane olacak. Köşelerde çünkü 2 tane bu taraftan 2 tane bu taraftan olmak üzere her sırada 4 tane trabzan artırmış oluyoruz. Burada ayrıntılı olarak anlatacağım motif aslında bu yarım motif, üçgen motif. Niye yarım motif diyorum? Çünkü bu motifin yarısı. Sadece yarısı kadar örüyoruz. Burada aynı şekilde trabzan üzerine trabzan, köşelerde 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan olarak istediğiniz ölçüye gelene kadar örüyorsunuz. İstediğiniz sıra sayısında istediğiniz ölçüye gelene kadar bu kare motifi örüyorsunuz. Aynı sıra sayısında da burada devam ediyoruz. Burada da aynı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da 9 sıra var. Burada da 9 sıra var. Hırka için 26 tane kare motifi hazırlıyoruz. Şimdi artık üçgen motife geçebiliriz. Öncelikle mantığını anlatmak istiyorum. Dediğim gibi zaten bu motifin yarısı. Burada iki kenar şeklinde örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada 4 kenar, burada 2 kenar. Burada önemli olan benim hangi sıramda kenar sayısı ne kadarsa burada da aynı olmak zorunda. Benim burada en son sıramda 9. sıramda kenar sayısı 36 trabzan. 36 tane ikili trabzan var. Burada da 36 tane ikili trabzan var. İkisi eş olmalı ki ben birleştirdiğimde karşılıklı trabzanlar denk gelebilsin, eşit düşebilsin. Kare motifte ne yaptıysak onun yarısını yapıyoruz. Üçgen motif içinde yine sihirli halkayla başlıyorum. Tığla girdim.
3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başta çektiğimiz 3 zincirle beraber 4 tane ikili trabzan olmuş oldu. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkanın içine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane dörtlü grup oluşturmuş olduk. Bu noktada halkanın ipini çekiyorum. İpimi esnetiyorum ve motif içinden geçirip ipi yeteri kadar kesiyorum. İlk sıramız bu şekilde. İlk sırada bir kenarda 4 tane ikili trabzan vardı. İkinci sırada 8 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Bu motifte biz hem burada hem burada da köşelerde 2 tane arttırmayla 4 tane fazladan trabzana ulaşmış oluyorduk. Bizim burada fazladan bir köşemiz yok. O zaman nasıl başlıyoruz? 8 tane trabzana nasıl ulaşacağız? Bir zincirle tığa ilmek yaptım. Tığın başına doladım. Motifin düz yüzündeyim. En başta 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Buradaki ipi de gizlemek için araya alıyorum. Ve ikisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Ben buradaki 3 zincirin tepesine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinci ikili trabzanı yaptım. Aynı yere üçüncü ikili trabzanı yaptım. Şimdi trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan kaldı aşağıda. Onların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarı bitirdikten sonra mantığını anlatacağım size. Buraya kadar 6 tane ikili trabzan oldu. Köşeye de 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bizim bir kenarımız bu. Gördüğünüz gibi 8 tane ikili trabzanı oluşturmuş olduk. En başta neden 3 tane ikili trabzan yaptım aynı yere? Bu 2 tanesini köşedeki ikili trabzan kabul ediyorum. Burada köşede yapmam gereken 2 tane ikili trabzan kabul ediyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım aynı yere. Sonrasında trabzan üzerine trabzan yapmaya başlıyorduk. Köşeden sonra yine aynı yerden başlayarak 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. Aynı yerde hem köşe trabzanlarımı oluşturmuş oldum hem de sırasıyla trabzan üzerine trabzan örmeye devam ettim. Bir üst sıralarda aynı devam edeceğimiz için mantığı daha kolay oturacak. Köşeyi 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzanla oluşturduk. Buradaki ipi kesiyorum. Bakın sırasıyla 4 tane trabzan yapmam gerekiyor. Trabzan üzerine trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Son trabzanın üzerine kadar trabzan üzerine trabzan yaptım. Burada kenar sayım 6. 8 olması gerekiyor. Köşe boşluklarındaki 2 trabzana ihtiyacım var. Onu da yine son trabzanın içine yapıyorum. Yani başta ve sonda aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hem köşeye trabzanlarını oluşturuyoruz hem de trabzan üzerine trabzan yapmış oluyoruz. Yeni başlayanlar için burası karmaşık gelebilir. O yüzden tek tek anlatıyorum. Siz hırkaya geçmek istiyorsanız hızlandırarak izleyebilirsiniz. Yine 3 sıra aynı renkle örmem gerekiyordu. Bir üst sıra için
3 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi gevşek gevşek çekiyorum. Başta ve sonda zincir de yapıyorsam, trabzan da yapıyorsam gevşek gevşek yapıyorum ki burada herhangi bir kasma yapmasın. 3 tane zincir çektim, döndürdüm. Tığın başına doladım. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çünkü başta ve sonda aynı trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığın başına doladım. Sırasıyla trabzan üzerine yine trabzanlarımı örüyorum. Bu sırada 12 tane trabzanımın olması gerekiyor. Sıra sonunda beraber sayalım. Kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanım var. Demek ki doğru ilerlemişim. Zaten başta ve sonda 3 tane yaptığımızda yanlış yapmamızın ihtimali yok. Trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Son trabzanın üzerine kadar geldim. Şimdiye kadar kenarda 9 tane trabzanım var. Aynı yere son trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yaparak 12'ye tamamlıyorum. Son trabzanı biraz gevşek örüyorum ki kasma yapmasın. Bu motifte aynı mantıkla devam ediyor. Çok kolay ama yarım olduğu için yeni başlayanlar zorlanabiliyor biraz. Bir sıra daha anlatmak istiyorum mantığın oturması için. Sıra sonunda 3 tane zincir çekiyorum bir üst sıra için. Döndürdüm motifi, tığın başına doladım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Neden? Çünkü başta ve sonda aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sırasıyla devam ediyorum trabzanların üzerine. Köşede başlangıçta 3 tane ikili trabzan yaptım. Trabzan üzerine trabzan olarak devam ettim. Köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da yine trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyorum. En son trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. En son trabzanın üzerine geldik. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. En son yaptığım trabzanı biraz böyle gevşek yapıyorum ki kasma yapmasın. Burada olduğu gibi 4 sıra ördük. Burada en son ipimizi gevşetiyoruz. Motifi içinden geçirip yeteri kadar ipimizi kesiyoruz. Sonrasında bir üst sıralara başlıyoruz. Yine 3 sıra aynı renkle örüyoruz. 2 sıra aynı renkle örüyoruz. Siz istediğiniz bedene ulaşana kadar, istediğiniz motif büyüklüğüne ulaşana kadar sıra sayısında örüyorsunuz. Başta da söylediğim gibi motif örülebilecek en kolay motif. Siz istediğiniz kare motifi hazırlayabilirsiniz. Motiflerin mantığının oturduğunu düşünüyorum. Önemli olan bizim için hırkanın yerleşim düzeni, motiflerin yerleşim düzeni, onları kaydırma yöntemiyle ya da dikerek birleştirmek. Artık motiflerimizi hazırlayalım ve birleştirmeye geçelim.